Herkese merhaba, bol kazançlı güzel bir gün dilerim. Şimdi altın ve gümüşle başlayalım bugün analizlere. Dün malum FED kararları geldi. 25 bas puanlık bir artış beklentiler dahilindeydi. Dünkü analizimde bahsetmiştim şu satışın 25 bas puanlık faiz artışının fiyatlandığı bir satış olduğunu ve buradan da beklentiler gerçekleşti denip bir alıma geçilebileceğini konuşmuştuk. Şu an için o süreci takip ediyoruz. Ancak bu şöyle bir algı oluşturmasın. Bu bölgeden gelen alımlar hızla yukarıya doğru bir hareketi tetikleyecek anlamına gelmez. Şu an bu hareketin bana söylediği tek şey yukarıda 1950-1945 ve hemen bunun üstünde de 1964-1958 direnç bölgemiz var. Bu bölgeleri direnç olarak çalıştırıp aşağıda da 1911-1907 şu bölgeden gelen bir destek bölgemiz var. Şu fitili de fiyatlayabilir, aşağıya sarkmalar olabilir. Bu bölgede yatay bir süreç geçireceğimizi tahmin ediyorum. Bu da bizim büyük resimde bahsettiğimiz fincan kulp formasyonunun kulp oluşum süreci olarak görürüz. Yani kulbun bir dip bölgesi oluşabilir buradaki yatay harekette. Ne zaman ki yukarıda 1964 geçilir, o zaman en azından şu yatay banda tekrar geri döndüğümüzü ve yukarıda da 2010 kırılımı ile birlikte yeni yükselişe başlamış olabileceğimizi konuşuruz. Ancak bu gene kulp şurada bir çift tepeye dönüşebilir. Gelecek haberlere göre o şekillenir ama bizim esas senaryomuz burada bir yatay süreç sonrasında tekrar 2070-2075'lere doğru bir yükseliş. Bu direncin de kırılmasıyla öncelikle şu kulp yüksekliği kadar bir yükseliş bekleriz. Ve nihai hedefimiz de şu küçük fincan kulp formasyonunu şuradan göstereyim onu size. Şu fincan kulp formasyonunun ana hedefi olan 2500'lere doğru bir hareketin gelebileceğini söyleyebiliriz. Ancak gene söylüyorum bu beklentilerimizin şartı aşağıda 1868'in kırılmaması. Beklenmedik bir haber çıkar, bu bölge kırılır mı bunu bilemeyiz. Bu bölgenin altında kendimizi bir korumaya alıp bu orta ve uzun vadeli analizlerimizi tekrar bir gözden geçirme sürecine de bizi sokabilir. Buna dikkat edelim. Ancak şu an için benim beklentim şu düşüş sonrasında şu bölgede bir yatay hareket, ondan sonra bir yükselişin başlayacağı, yani şurada bir güç toplama sürecinin yaşanacağı. Şimdi buradan bir ons gümüşe bakalım. Ons gümüş açıkçası dün altına göre daha güçlü durduğu bir süreç yaşadık. Şu dip bölgesini hiç ihlal dahi etmedi. Burada bahsettiğimiz destek bölgesi 24.57-24.49. Şimdi buradan gelen alımlar şu ilk direnç bölgemiz 25.43-25.31. Bu bölge üstünde kapanışlar görüyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Burada güzel bir çift dip de yaptı gümüş. Ancak bu formasyon hedefine hemen hemen ulaşmış durumda. Yukarıda 25.43 geçilmediği sürece tekrar aşağıdaki bu 24.57-24.49 desteğine doğru geri çekilmeler normal olur. Burada da önemli olan aşağıdaki şu %61.8 seviyemiz var. Hemen onun altındaki şu destek bölgesi 23.70-23.54 kırılmadığı sürece gümüşte de şu yatayda bir çanak hareketi yapıyor mu? Bunu takip edeceğiz. Ancak artık yavaş yavaş gümüşün altına göre daha güçlü durduğu bir süreci yaşıyoruz. Bu da emtialar için iyi haber. Uzun zamandır bahsediyorduk biliyorsunuz. Önce altın gider, sonra gümüş ona katılır. Şu an yavaş yavaş gümüş daha güçlü durarak altının yükselişini destekler bir hale geldi. Bunu da altın gümüş rasyosuna dönüp bakarsak burada bir yatay hareket vardı hatırlarsanız. Yukarıda 78.15, 78, aşağıda 76.54, 76.43 destek bölgesi demiştik. Dün buralarda hareket ediyorduk. Şu düşüşü yaşadıktan sonra bir tepki gelmişti. Dünkü faiz kararı ile birlikte şu düşüş sürecini yaşadık. Şimdi bugün için şu 76.54, 76.43 kırılıyor mu? Bunu takip edeceğiz.
Biraz daha uzaktan bakarsak buradaki bir diğer destek bölgemiz 76, 75-85 aralığı. Şu yatay bandı artık takip ediyor olacağız. Eğer şu 76-43 kırılırsa, ancak şu an altın gümüş rasyosundan da konuya bakarsak aslında emtialardaki yükselişi destekleyen bir süreç içindeyiz diyebiliriz. Buradan gramlara geçelim. Şimdi gramlarda bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı çok etkili olacak. Bunun için de dolar Türk lirasına aslında bir bakmamız lazım. Şu satışları yaşadık 2 gündür. Bunlar bu faiz arttırım ihtimalinin fiyatlandığı süreçler oldu. Ancak işte bir haftadır söylüyorum, neredeyse bir faiz arttırımının geleceğini düşünmüyorum. Faizlerin sabit tutulması da dolarda bir güçlenmeye sebep olur. Dolarda 14.75-14.72 önemli bir direncimiz şu an. Şu düşüş trendi kırılmış gibi gözükse de yukarıda 14.75 geçilmediği sürece bu trend çizgimizin kırıldığını söyleyemiyoruz. Burada bir boğa tuzağı atıp tekrar geri dönebilir. O yüzden 14.75 önemli. Geçiliyor mu bunu takip edeceğiz. Bu durumda gramlarda bize yükselişin devamını gösterir. Şu an için takip edeceğim önemli direnç bölgemiz 928-924 aralığında. Bu bölgenin geçilmesi tekrar şuradaki yatay banda bizi taşıyacaktır. Faizin sabit tutulması 928 üstündeki hareketleri güçlendireceğini düşünüyorum. Ancak tabii yani mevcut hükümetin, mevcut bürokrasinin ne gibi kararlar alacağını bugünden önceden öngörmek pek mümkün değil. Biz gene temkinli olmaya devam edeceğiz. Aşağıda 877 önemli bir destek bölgesi. Kısa vadeli yatırımcıların bu bölgede stop olmaları gerekebilir. Ancak bu bölgede stop olduktan sonra eğer tekrar 887 üstünde hareketler görülürse alıma geçmek gerektiğini de unutmayalım. Eğer bu hareketleri yapamıyorsak bu süreçte uzak durmayı ve daha uzun vadeli düşünmeyi size önerebilirim. Yani bir bölge kırıldı ve bundan sonra stop olmamız lazım dedik diye illa buradan düşüşlerin devamı gelecek diye bir kural yok. Tekrar dönüşler görürsek de mutlaka tekrar alıcı olmamız gerekir. Şimdi buradan gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte takip ettiğimiz önemli destek seviyemiz 11.51, 11.47 idi. Bu bölgeyi destek olarak çalıştırdık. Şu anda da yukarıdaki şu direnç bölgemizi geçiyoruz. 11.87, 11.77. Bunun üstünde kalıcılık şu yatay banda tekrar döndüğümüzü bize gösterecek. Tabii ki bu süreç faizin sabit tutulmasıyla gerçekleşecek bir süreçtir. Faiz artışı gelmediği sürece gram gümüşün de şu yatay bantta hareket etmesini beklerim önümüzdeki günlerde. Onslara gelecek alımlarla da buradan güçlü yükselişler görebiliriz. Bu yukarıdaki 12.66'nın kırıldığı bir sürece girebiliriz. Ancak sadece Türk lirasının yükselişiyle bu kırılımın olacağını zannetmiyorum. Türk lirasının da çünkü çok fazla bir yükseliş getireceğini düşünmüyorum. Mutlaka müdahaleler gelecektir. Özellikle Nisan'ın ikinci yarısında dolar Türk lirasında sert müdahaleler beklerim. Çünkü bu kur korumalı mevduat hesabı çözüldükten sonra oradan çıkan paranın tekrar KKM'ye döndüğünü gördüğünde hükümet mutlaka bir şekilde bir müdahale edecektir gene. Bu beklenmedik bir faiz artışı olur veya kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni bir kendilerince bir çözüm üretebilirler. Dolayısıyla bu 18'den 10 liraya düşüşümüzü unutmayalım. Bunun da gramlara yansıması tatsız olabilir. Eğer bugün bir faiz artışı gelmez ise Nisan'ın ikinci yarısında, Nisan ayında faiz artışları beni açıkçası şaşırtmayacak. Sonuçta kur korumalı mevduat hesabından çıkan para tekrar oraya park ettiğinde önlerinde 3 aylık bir süreç var. Bu da her ne kadar savaş sebebiyle azalma beklense de turizm gelirleriyle birlikte kurda baskılamalara gideceklerini düşünüyorum. O yüzden Nisan ortasına kadar bir sıkıntı yok ama Nisan'ın ikinci yarısına doğru artık tekrar bir gözden geçirmemiz lazım bu hareketleri. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Öğleden sonra bu faiz kararı sonrasında dolar Türk lirası analizi de yapacağım tekrar.
Sonuçta dün söyleneceklerin hepsini söyledim. Ancak bir faiz kararı çıksın, ona göre tekrar analizlerimizi bir güncelleriz. Evet, tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.